Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir oyun serisiyle karşınızdayız. Huzurlarınızda Dagon. Dagon, Howard Philips Lovecraft'ın kitabından alınmış, ondan esinlenilerek yapılmış bir oyun. Kendisinin hayat hikayesi de bir ilginçtir. Yazarın hayat hikayesini de okumanızı tavsiye ederim. Yani Google'dan da ufakça aratsanız olur. Zaten burada da diyormuş Dagon, Lovecraft'ın eserinin hikaye ve atmosfer odaklı sadık bir interaktif uyarlamasıdır demiş. Burada zor seçimler, aksiyon sahneleri ya da envanter yönetimi bulmayacaksın. Ve hareket etmek hikayeyle birlikte mekanlarda ilerlemekle sınırlı. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Bir gerginlik hissediyorum, zira bu gece sonum geliyor. Oyun sırasında interaktif unsurlarla karşılaşacaksın. Bunların bazıları yolculuğuna devam etmeni sağlayacak, bazıları da orijinal kısa hikayenin tarihi arka planı ve yazar hakkında enteresan bilgiler verecek. Biz hepsine odaklıyız. Ben direkt oyunun sonuna, hikayenin sonuna koşturmayacağım. Biliyorsunuzdur artık beni önceden de izleyenler. Ben etrafı gezmeyi severim, araştırmayı severim. İlla gözümden kaçanlar olur. Lütfen tilt olmayın, mazur görün. Örnek veriyorum, şurada görüyorsunuz. Şimdi biz şuraya bir odaklanalım. Lovecraft'ın mektupları. Bu arada bunları okumamı mı istersiniz yoksa böyle ekrana bir durayım sessizce siz kendiniz ekran başında ben de burada içimden mi okuyayım? Nasıl istersiniz? Yani ilk bölümde okuyacağım. Mektuplara gelince benim durumum son derece kendine has. Mektuplarımda bahsettiğim konuları karşılıklı sohbet ediyormuş gibi rahat ve hızlı bir şekilde yazabiliyorum. Sinir bozukluklarımın şiddeti gitgide artarken mektup üslubunu karşılıklı sohbete daha çok tercih etmeye başladığım kesin. Artık konuşmaya katlanamıyorum. Tıpkı sessiz bir seyirci gibiyim. Ancak kağıt üzerinde çenem düşüyor. Lovecraft'ın Reinhard Kleiner'a mektubu. Lovecraft hayatı boyunca arkadaşlarına ve hayranlarına yaklaşık 100.000 mektup yazdıysa da bunların %10'u kadarı günümüze kadar gelebildi. Karşılıklı yazışma alışkanlığına çok sonraları başlamıştır. Mektup yazmayı gençliğimde çok nadiren denemişimdir. Hediyeleri için insanlara yazılı olarak teşekkür etmek bana öyle zor gelirdi ki kır yaşamı hakkında 250 dizelik bir şiir yazmayı veya Satürn'ün halkaları üzerine 20 sayfalık bir bilimsel çalışma yapmayı yeğlerdim. Seçilmiş mektuplarda Lovecraft posta ücretlerini ödeyebilmek için yemeğinden kısardı. Yazışmalarından oluşan koleksiyonlar bugüne değin çeşitli kitaplarda yayımlandı. Belli başlı mektupları ise internette bulunabilir. Bazı okurlara göre bunlar onun en önemli mirasıdır. Bulduğun ilginç bilgileri hemen okuyabilir veya daha sonra onlara ana menüden erişebilirsin. Bu bilgilerin dikkatini dağıttığını düşünüyorsan ilginç bilgileri görüntüleme özelliğini kapatabilirsin. Bu özelliği istediğin zaman seçeneklerden değiştirebilirsin. Bizim açık olsun. O zaman ben size okumayayım. Madem ben daha sonra okuyabiliyorum. Ben sonra okurum. Açık bırakırım. Videoyu editlerken ben okurum. Hikayenin gidişatına bir etkisi var mı diye baştan bir göz gezdiririm. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Burada yürüme yok. Ben size onu söyleyeyim. Hareket etmiyoruz. Böyle sadece etrafımızdakileri araştırarak bir şeyler elde edebiliyoruz. Şu anda bu sayfaların hiçbirinde ben görmüyorum. Bir saniye. Hiçbirinde simge yok. Şurada bir soru işareti çıktı. Morfin. Evet. Böyle odaklayalım. Bakalım evin
Başka bir yerinde bir şey var mı? Yok. Sadece buna odaklanmamızı istiyor. Sayfaları yazıyoruz. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation, so that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as... Bu ilerletiyor hikayeyi. Bunları istersek araştırabiliyoruz. Başka bir şey var mı? Yok gibi. Şuna bakalım. Esir almayı reddetmek 1899 yılında toplanan 1. Lahey Sözleşmesi'nde belirlenen savaş kanunlarına açık bir ihlaliydi. Evet. İlk defa yürüdüğünü gördüm. So liberal, indeed, was the discipline of our captors that 5 days after we were taken, I managed to escape alone in a small boat with water and provisions for a good length of time. Burada bir aksiyon yok. Bir daha tıklayacağız herhalde. Evet, eşyalarımızı alıp gidelim mi diyor. Başka da zaten yapılacak bir şey yok. Oyunun oynanışı biraz garip. Biraz pasif durumda kalmışız When I biz. finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. O güneş miymiş? Ay zannediyordum ben. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. Bir kürek çektiği küreğe mi baktıracak? Anladım. Buralarda keşif için bir şey yok yine. Sağ klikle yapıyoruz, sol klikle aktif ediyoruz. Sağ klikle The weather görüyoruz kept ne fair, olduğunu. and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. Yakınımdan geçen geminin de Alman olup olmayacağını nereden biliyordun yani? Nasıl güvendim buna? Tabii umut fakirin ekmeği. Şimdi bir su içebiliriz. Başka bir şey yine yapamıyor. Şurada. Tamam. İlk kez Dagon'la ilgili bir şey yazdığı için okuyayım dedim hani. Önümüze But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know, for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. Gerilim başlıyor gibi. Aha. What the Tamamla, korkma, dur. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see. Dünyanın hangi noktasına gittin acaba ya? And in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. Uğursuzluk. Bu nedir bu? Ahtapot desen ahtapot gibi değil. Nasıl bir şey bunlar ya? The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other, less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. Yani
İğrenç. There was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. Etmez mi abi ya? Şuna bak. Sağına bakıyorsun balçık ve bu yaratıklar. Soluna bakıyorsun balçık ve bu yaratıklar. Hayır, kayık şuraya nasıl yüzebilmiş onu da The sun anlamadım. was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Biraz hızlansak iyi olur. Ya yürüyebilsem çok keyif alacaktım var ya. Yürüyememek biraz beni keyfimi kaçırdı. Ama bu bir hikaye anlatımı. Yapacak bir şey yok. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. Yani şey olabilir aynen. Buradaki su çekilmiş ve okyanusun dibini şu anda görüyor olabiliriz. Evet, öyle belki açıklanabilir. Yani su çekilmiş buradan. Olabilir. Mantıksız gelmedi bana. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. Tabii. İşaret var mı diye bir bakınıyorum. Aha, orada kocaman işaret varmış, görmüyorum. Sünger taş kümeleri Avustralya'ya kadar ilerlemişti diyor. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. Yani neden? Neden As buradan the day bir yerlere progressed, gitmeyi the ground lost düşünmedin? some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. Ha, kurumasını bekliyor. Ha, aynen, o da mantıklı. That Balçığa night I bakmak slept yerine. but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Ya abi, bu nasıl bir şey ya? Bu bizi alacak. Burada kırmızı bir şey var. O var mıydı? Emin değilim. O tamam da. Gökyüzünde mi şeyimiz? Bizim işaretimiz. Şunun üzerinde de yok. Böyle oldu mu? İşaret illa oluyor mu acaba? Onu da merak ettim. Yani her defasında aslında var mı info? Biz mi göremiyoruz var da? Ben fark edemedim bir şey. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out bold. Cesaretle yola koyuldum. Tamam. Bu ne zıpkın gibi? Ve sarsam yine yok bir şey. Yürüyüşünü bari izleyelim ya. Hani bizde oynatmıyor. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Bu neymiş abi? Bu garip
Bak şurada çok değişik yaratıklar var. Balina ha. Yok yine. Yine yürüyeceğiz. That night, I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. Dev solucan mı bu da? Baksana. Şöyle gidiyor. Yani bunlar dev solucan herhalde. Gidelim bakalım. Burada da herhalde bir info vermeyecek bize. Ha şu var. Kısa indie korku oyunumuzun diyeyim. Korku da tam sayılmazdı. Biz korku diye o kategoride diye oynadık ama böyle korkutucu bir şey yoktu, atmosferi. Birazcık karanlıktı. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. Tepecik değil lan, bu dağ gibi oldu şimdi önümüzde. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Bir parlıyor. Biraz bana serbestlik verse çok mutlu olurum. I slept in the shadow of the hill. Çok kadar yorgun olduğum için. Gölgeye niye saklanıyorsun abi? Zaten burası çok I know not sıcak why değildir my diye dreams were düşünüyorum. so wild that night. Gece rüyalarım neden But ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, bakalım o ay I was nasılmış. awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Ha, ayı Such göstermedi. visions as I had Rüyasındaki. experienced were too much for me to endure again. And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Gündüz mü yatacağız artık? Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Yani. Doğru söylüyor o konuda. Güneş insanı daha çok yoruyor. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, Evet, zirveye tırmanabileceğine bile artık cesaret getirmiş. Hah. Seni arıyorum. Müzevi. Tamam, Lovecraft hakkında bir bilgi daha edindik. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Yani bu oyun bu şekliyle videosu çekilecek bir oyun mu? Belki böyle hikayeyi merak edenler için olabilir. Birazcık hareketlilik lazım. Oyun çok hareketsiz, çok sabit duruyoruz. Yine de oynayıp bitireceğim. Atmosferine, kalitesine, ortamın şeyine bakalım. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. 100 metre inmiş ha. Peki. Burada bir şey yok. İniyoruz o zaman.
Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. Abi sen de aranıyorsun gibi geldi All at bana ya. once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. Sonradan mı oluştu burada? Orada gökyüzünden tablet düşüyordu ya. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. Arok'ta değil mi? Arok'ta düşüyordu. Yükselmekte olan ayın ışıltısı altında beyaz beyaz parlıyordu. PlayStation falan. Şimdi yok. O dal budaktan görmüyorum. O zaman ilerle diyeceğiz. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. Büyük bir taş parçası öyle mi? Dikdörtgen prizma şeklinde. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not all... Bu İngilizce konuşmayı yanlışlıkla tıklıyorum. Oluyor, kesiyorum, özür dilerim. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. Bakalım abi, yakından kim tutar bizi? Almanların elinden kaçmışız. Saçma For sapan bir yere despite its düşmüşüz. enormous magnitude and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. Pardon. Etrafımı daha dikkatlice inceledim diyor ama yine bize tek opsiyon. Hadi bakalım. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm. Görüyor musunuz? Kafatası şekilleri var. Şurada balıklar var. Şunlar kafatasları 4 tane. Şurada deniz kızımsı bir şeyler var. Deniz var. Denizin üstünde, dalgaların üstünde de yine sualtı yaratıklarının cinsleri var. Balık cinsleri. İşte ahtapotumsu, o kıyıya vurmuş şey, o tarz bir şeyler var. And revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. Yazıdan mı var? Görelim yazıları. O ileri diyor da biz ileri mi diyeceğiz yoksa şey var mı? Yok. Tablet diyorum. İpucu göremedim. İlginç bir The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books. Ne biliyorum ne de kitaplarda gördüm. Ama baktığın zaman ortada bir ahtapot var. İşte su kaplumbağaları, balıklar. Şurada yine köpek balığı var. Ortada bir garip bir şey var. Bakın şu şeyden yukarı doğru çıktığınızda ahtapottan yukarı doğru 2 tane garip şekil var. Onun sağında solunda yılanlar var. Görmüşsünüzdür siz de. Şu sol üst köşede yine 5 gözlü bir şey var. Ahtapotumsu bir şey. Sağ üstte şekli bozuk değişik bir balığımsı bir şey gözüküyor. Alt taraflarda da onların mirror hali, yani yansıma, ayna yansıması hali var. Aynısından birer tane daha çizmişler.
Kenarlarda da yengeçten tut kabuklu deniz canlıları, balıklar, sağda da keza öyle var. Consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world. Aynen bak şu canlılar. Alttaki grup özellikle. But whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. Evet, biz gördük yani. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Oyularak çizilen resim. Bu mu oyularak çizilmiş? Bu mu? Peki. Plainly visible across the intervening water on account of their enormous size were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a doré. Yarım kabartmalar nerede? I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men. Şu aşağıdaki grubu diyor galiba. Though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto. Ben deniz kızı falan zannetmiştim. Balık gibi oynaşırken. Or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Bizim bu şu andaki sütunumuza benzer bir şey var ortada. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Hatırlamak bile kanımın çekilmesine sebep olur. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. Yani şu reptilyanlara benziyor da. Şu alttaki de uzaylı teması genelde. Sağ ve soldakileri seçemedim neye benziyorlar. Şunu psikopat bir insana benziyor da sol sağdaki de bir hayvan insan karışımı bir şeye benziyor. Voldemort. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips. Cam gibi pörtlek gözleri. Ha bu şu ilk yukarıdakini anlatıyor. Glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Yo o kadar insana benzemiyorlar be. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. Öldürmeye çalıştığını bilmiyorum, seçemedim. Öldürmeye mi çalışıyor acaba? Şey gibi olmuş. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size. Ne vardı Dota'da? Dota 1'de yani ilk Frozen Throne zamanları Dota'da Slytherin mi vardı? Öyle bir şey vardı. Slardar. Ona benziyor şu. But in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Bak adamı kafa basıyor yani. Hayali tanrılar. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. De olmayabilir de. Bilemiyorsun ki. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist. Bence sıra antropoloğun bile bakıp hayal edemeyeceği. I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. Dur, bir şey gördü. Ben şöyle suyun ortasından bir şey mi geliyor? With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view.
blasphemous-like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured I think I went mad then. Sen delisin ve hayal de ediyorsun. Öyle de olabilir. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. Nasıl topukladın? O seni fark etmedi mi? I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. Aha, sıyırıyorsa. Huni var mı huni? Şunun ucunu kesip kafamıza takalım. I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. Biz bu ortamda hastalıktan ölürüz be. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital. Evet, ortam değişti. Oyunda aktif olarak bir dahlimiz yok, ilerleyemiyoruz vesaire ama yine de ben hikayesinin bizi tatmin edeceğini düşünüyorum. Brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. Şimdi biz kayıkta en son balçık gibi böyle okyanusun sularının çekildiğini tahmin etmiştik. Ortalıkta değişik böyle okyanusun dibinde yaşayan yaratıkların da karaya saplanıp kaldığı diyeyim bir ortamı gezinmiştik. O sırada sonra bir uyuduk, yağmur yağıyordu ve gözümüzü açtığımızda bu hastanedeydik. Diyor ki Amerikan gemisi kayığı okyanusun ortasında bulmuş ve kurtarmış bunu. Öncekiler gerçekten yaşandı mı yoksa o kayıkla giderken uyuyakaldı da rüya mı gördü? Şimdilik bilemiyoruz. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Bak mesela birçok şey sayıklamış ama sayıkladıklarının da çok bir anlamı yokmuş. Muhtemelen gemidekilerin anlattığına Of any göre. land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Aynen. Bak dediği gibi öyle bir bilgiye daha doğrusu öyle bir bilgiyi doğrulayacak kimse yok. Rüya görür olabilir. O tavandan sarkan şeyler kablodur umarım. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. Şimdi öncelikle bir ipucu arıyoruz ve burada bulduk. Başka bir yerde bir ipucumuz varmış. Şurada soru işaretimiz var. Bunu okuyalım. Gazeteci Lovecraft'ın yine hikayesinden, kendi yaşam hikayesinden devam ediyor burada. Lovecraft. Aklı başında herhangi bir insanın evrensel bir barış ihtimaline inanabiliyor olması, konservatifin idrak edebileceği bir şey değil. Uygar dünyanın tamamı aynı anda silahlarını bırakmak için anlaşsa bile, bir iki ülkenin silahlarını saklayıp fedakarlık göstererek dirayetinden vazgeçen çağdaşlarının bu durumundan ilk fırsatta istifade etmesi ve silahsız kurbanlara karşı büyük bir fetih seferine çıkması kesindir. İnsan denen hayvanın temel içgüdüleri mucizevi bir şekilde değişmedikçe hiçbir ülke savaşı aşmış değildir ve aşamazlar. Yani barış bir ütopya zaten. Tıpkı dediği gibi. Bak orada bir yansıma var.
Evet, bu kısımları yine siz okursunuz. Ben kısaca hızlıca bir göz gezdiriyorum. Hikayemizde faydalanabileceğimiz bir şeyler olur mu diye. Burada 3 tane bulduk. Belki geçtiğimiz yerlerde atladığımız olmuştur. Ama burada ekstradan bir daha var mı diye bir bakmak istiyorum etrafa. Buralarda yok. Tamam, kapıdan çıkacağız herhalde. Uzaktan yatarak kapıyı nasıl açtık Once I abi sought ya? out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Şu da orada balık tanrı dediği de Dagon'da burada çizimi var. Şöyle öğelere de bir bakalım. Bir ofis ortamındayız sanırsam. Şuraya yansıyan bizim kafamız mı acaba? Şu şeye yansıyan, yoksa Şamdan'ın gölgesi mi? Yok, Şamdan'ın gölgesi değil herhalde. Tamam. Şimdi bir daha bir göz gezdirme imkanı bulduk. Odanın başka yerlerinde. Burası devam ettiriyor. Burası tamam. Yeraltı tanrısı. Okyanuslara mesken edilmiş ve balık özellikleriyle donatılmış insansı bir ırk olan derinlerde yaşayanlara hükmeder diyor. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. Pazarlamacı. Çok da böyle devam yeri. Ve mouse biraz yavaş akıyor. Bunu ayarlasam mı bilmiyorum. Şuraya da bakalım. August Derleth tarafından uydurulmuş. Çutultu mitosu. O Lovecraft'ın bir mit oluşturma gibi bir derdi yok. Saate mi bakacağız? Ben bu heykelde bir şey bekliyordum ama orada yok herhalde. Kitaplara bakalım. Saatte var. Peki, saate bakalım. Scientist. Evet. Oraları okumuyorum. Çünkü hani birazcık beklemekle benim okuma sürem arasında çok fark oluyor. Especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. Bak, yine bir morfin var. Yine çakacak bu morfini kendine. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. Bağımlılık başlıyor desene. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Yok, hayır, bekle. Buralarda yerde sol taraftaki o şeyin etrafında bir karaltı var. Yerde yuvarlak çizmiş. Neyse. Üstünden nefret ediyormuş. Alkolden de hiç hoşlanmıyormuş ama morfin çakıyor kendisine. Evet. Aslında genel anlamda sigara... I ask myself if it could not all have been a pure phantasm. Sigara, alkol, uyuşturucu hepsi insan vücuduna da beynine de zarar veriyor aslında. A mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. Evet, yani ateşi çıkmış, o yüzden de kabuslar görüyor olabilir, doğru.
This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Ama bize bakış açımızı kısıtlamasaydın en azından ya. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. Böyle bir şey olduğunu düşünsenize ya. Okyanusun dibi yeryüzüne çıkıyor falan. Şehirleri. Böyle bir şeyde bakış alanında herhalde o ipucu sembolümüz yoktur. Devam edelim. Özgürlük heykeline doğru. The end is near. Bir kapıyı kastırıyor. Burada da bir cam var. Mouse'a tıklıyorum ama. Ne oluyor? I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. Oğlum sen burada değildin ki, böyle ortam değişti yani. Sen kafayı yemişsin, sıyırmışsın. Morfini çakmış çünkü abi. Baksana şişe boşalmış. Kafa kıyak. Tabi yani öyle olunca. Açalım mı? Mesela bunu niye sürükledim buraya? It shall not find me. Selamun aleyküm. God, that hand! The window! The window! Tamam, window. Ya bu gerizekalı şimdi hastaneden aşağı mı atladı? Ya da o ofisten neredeyse işte. Çok kısa sürdü. Hani bir gerilim yaşamadım aslında. Grafiğe önem vermişler hikayeyi anlatırken ama bence bunların hepsini birleştirip o yürümeleri falan biz yapıp etrafı inceleyebilseydik daha hoş olabilirdi. Bende şu DLC'ler var mı bilmiyorum. Bakalım. Hemen. Bizde yüklü müymüş? Yok, yüklü değilmiş. O yüzden küçük mini bir oyun böylelikle sona erdi. Evet, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Oylamada 2 oy Forest'a, 2 oy Dagon'a gelmiş. Şimdi Dagon'u bitirdik. Forest için şöyle bir sıkıntım var. Çevremde şu anda Forest oynamaya davet edebileceğim kimse yok. Yani var arkadaşlarım da şu anda onlar da işleriyle ilgili yoğun dönemlerdeler. Dahil olamıyorlar. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Little Nightmares'ı çektim, onu da düzenleyeceğim. Hatta Doki Doki diye bir oyun var. Belki aranızda bilenler vardır. Onu da çekmiştim de. Yani nasıl düzenlerim kısmında böyle bir sıkıntım var. Çünkü full metin, hep diyalog var. Okuyorum. Ona karar veremedim. Onlar belki ilerleyen zamanlarda gelecek. Vakit ayırdıkça onları biraz düzenleyeceğim. Gereksiz yerleri sileceğim. O yüzden de baştan izlemem gerekecek hepsini. Bu arada ben Forest'ta birilerini bulana kadar yine mini oyunlar atarım buraya. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve de hoşça kalın.